Adım Turan Çetin, Doğa Derneği'nde çalışıyorum. Bulunduğumuz bölge Mersin bölgesi. Mersin bölgesi coğrafi konum olarak baktığımızda Avrupa ve Afrika-Avrupa arasındaki uzun kanatlı süzülen kuşların önemli göç bölgelerinden bir tanesi. Bulunduğumuz bölge belediyenin katı atık tesisi ve çöp toplama istasyonu. Bu yüzden başta leylekler olmak üzere birçok kuşun uzun göç yolculuğu esnasında mola verdiği ve durduğu yer. Bu bölgeye gelmesinden büyük sebeplerinden bir tanesi hem göç yolculuğun ortasına denk gelmesi hem de bulunduğumuz bölge belediyenin katı atık istasyonu olduğu için bu da mutlaka dinlenme ve beslenme noktası haline gelmiş. Belediyenin katı atık tesisinden ve çöp toplama tesisinden dolayı uzun göç yolculuğu esnasında kuşlar geliyor, birkaç gün kalıyor, burada besleniyor ve Afrika'ya göç yolculuğuna devam ediyor. Bu sonbahar göçü esnasında Doğa Derneği üye ve gönüllülere gelen haber doğrultusunda leyleklerin elektrik tellerine çarpılarak öldüğünü duyduk. Merhaba, ben Ömer Duman, Doğa Derneği üyesi ve gönüllüsüyüm. 9-10 kadar elektrik direğinin altında en azında 3-4 tane, en fazlasında ise 9 tane leylek ölüsüyle karşılaştık. Bunun üzerine hemen ilgili kurumlarla irtibata geçildi ve bizler de önlem alınıncaya kadar o direklere kuş konmasını engellemek için her gün onların tüneme saatinde, akşam saatlerinde elektrik direğine gelip tüneyip geceyi geçirecekleri saatlerde bölgeye giderek elimizde kamışlarla onların o direklere konmasını önlemeye çalıştık. 3 metrelik sopalar ve ucuna bağlanmış poşetlerle beraber en çok hangi direklere çarpıyorsa o direklere konmaması için leylek nöbetine başladık. Bunu yaparken akşamları, gündüzleri ise konuyla ilgili Mersin Toros AŞ Dağıtım Şirketi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma Milli Parklar Mersin Şubesi ile beraber istişare olarak çalıştık. Eşgüdümlü çalışma sonucunda çok hızlı bir şekilde leyleklerin çarpıldığı orta gerilim hatları Toros Elektrik AŞ tarafından izolasyon sağlandı. Bu tahminimizden çok daha hızlı oldu. Bu işlem sürerken de hem Milli Parklar hem de Büyükşehir Belediyesi bütün gerekli yardımı gösterdi. O esnada da üyelerimiz ve gönüllülerimizle beraber leylek nöbetine devam ettik. Şimdi burada önemli olan şu, bu kuşlar mutlaka birkaç gün dinlenip beslenmeleri için uzun mola yerlerine ihtiyacı var. Ama akşam saati geldiğinde leylekler köpeklerden ve diğer yırtıcı canlılardan korunmak için yerden yüksek olan yerlerde beklemeye başlıyorlar. Bu alanlar ise özellikle bölgemizde en uygun olan çam ağaçları, evlerin çatıları ama maalesef bir de uzun elektrik direkleri. Eğer bu direklerde izolasyon yoksa her 5 leylekten mutlaka 2 tanesi bu elektrik direklerine çarpılıyor. Bugün önemli bir gün. Bugün 7. gün. Çünkü bugün izolasyonların tamamı bitti. Reflektörler yerleştirildi. Bugün ilk defa saat 6.30-7 gibi leylekler konmaya başladığında çarpılıp çarpılmadığına, reflektörlerden dolayı korkup korkmadığına bakacağız. 5.000 ile 7.000 arasında leylek şu an bu bölgede ve göç yeni başladı, devam ediyor. Bunu erken tespit edip bütün kurumlarla beraber başta Toros AŞ, Doğa Koruma Milli Parklar Mersin Büyükşehir Belediyesi eşgüdümlü koordinasyonu sağlayıp görev dağılımı yapıp belki de yüzlerce veya binlerce leyleğin ölümüne engel olmuş durumdayız. Bir tane konmak istiyor şu an. Kondu. Bu da önemli olan, böyle bir acil durumda bölgedeki ilgili karar vericiler, Toros Elektrik AŞ gibi, Mersin Büyükşehir Belediyesi gibi, Doğa Koruma Milli Parklar gibi ve sivil toplum kuruluşları gibi, Doğa Derneği gibi ve benzeri kurumların bir araya gelip kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadede problemi çözmeye çalışması. Bu yaklaşık 10 gündür leylek nöbetindeyiz ve bunun prosedüre uygun bir şekilde ve hatta hızlandırılmış şekilde ilk birkaç gün içerisinde izolasyon çalışmaları, kuşkovalar yerleştirildi.
Burası leylekler için bir göç noktası. Mersin'deyiz şu anda. Elektrik direklerinden dolayı leyleklerin ölümüne engel olmaya çalışıyoruz. Nöbet tutuyoruz bunun için. Bu süreçte gerçekten mutluyum. Onlar için bir şeyler yapıyor olmak beni mutlu ediyor gerçekten. Şu anda burada tuttuğumuz nöbette direkler izole edildikten sonra artık elektrik çarpmalarının önüne geçildiğini görüyoruz ve de leyleklerin çok güzel bir biçimde bir sıkıntı yaşamadan burada konaklamalarını izliyoruz ve bundan dolayı mutluyuz. Leylek nöbetimiz bir süre daha devam edecek. Bu direklerin daha iyi izole edilmesi, kuşkonmazların konması, belki toprak altına alınması gerekiyor. Çünkü on binlerce yıldır leylekler bu yolu kullanıyor ve burası onların hem ilkbaharda hem de sonbaharda göç noktası. Ve uzun vadede ise bölgedeki valilik, belediye, sivil toplum kuruluşları tam bu alana üzerimize uçan on binlerce leyleğin olduğu bu coğrafyada bir leylek festivali, bir kuş gözlem festivali, bir göç festivali yaparak aslında uzun vadede hayalimiz bu. Dünden beri izolasyon çalışmalarının tamamı bitti ve 2 gündür çarpılan veya ölen bir leylek olmadığını görüyoruz. Doğa Derneği üye ve gönüllüleri bu alanı kontrol etmeye, leyleklerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmek için çalışmalara devam edecek.